Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir dekorasyon örneğiyle karşınızdayım. Öncelikle beni sıkılmadan takip eden tüm dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İzlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından, Almanya'dan, İngiltere'den, Azerbaycan'dan beni takip eden sevgili dostlarıma kucak dolusu sevgiler. Selamlar. Yurt dışından beni takip eden Konya, Karaman, İzmir, İstanbul, İzmir, arkadaşlar Aydın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden takip ediyorsunuz. Bu ismini saydığımız yerlerdeki arkadaşlar sağ olsunlar, mesajlarıyla beni destekliyorlar. İsimlerini özellikle zikretmek istemedim. Onlar kendilerini biliyorlar. Hepsine çok sevgi ve selamlarımı sunuyorum. İzlemeye devam edin. Bakalım yeni çalışmamız nasıl olacak arkadaşlar. Bundan sonra da yeni çalışmalarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Aklıma gelen dekorasyon fikirlerini sizlere sunmaya devam ediyorum. İzleyelim, görelim bakalım. İyi seyirler. Sevgili dostlarım, karışımı ben saten alçı ve beyaz çimento karışımından oluşan ikiliyle hazırladım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi iç cephede çalışma yapacaksanız, iş dekor yapacaksanız saten alçı ve derz alçısını kullanabilirsiniz. Beyaz kalem de kullanabilirsiniz. Ama daha önceki videomda belirttiğim gibi dış cephede çalışma yapacaksanız beyaz kalem, beyaz çimento arkadaşlar ağırlıklı çalışmanız gerekiyor. Alçılar dış cephede suyun olduğu yerlerde, nemin rutubetin olduğu yerde iş yapmaz. Beyaz kalem veyahut da gri kalem, beyaz çimento karışımlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada beyaz çimentoyu, beyaz kalemin içine veya fayans çimentosunun içine beyaz çimentoyu sertleştirsin, daha hızlı yaptığımız çalışma priz alsın diye katıyoruz. Hiç beyaz çimentodan atmayabilirsiniz çalışmalarınıza. Ben karışımın içine gördüğünüz biraz siyah bir şey kattım. O siyah bitum zifti, su yalıtımında kullanılan malzeme. Malzeme renk değiştirsin, biraz siyah dönsün diye rengini o şekilde attım. Siz atmayabilirsiniz. Malzememizi homojen bir şekilde karıştırdık ve uygulamamıza başladık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben burada saten alçıyla dekoratif çalışma yaptığım için saten alçıyı kullandım. İçine birazcık beyaz çimento attım. Çalışmayı o şekilde yaptım. Elimde gördüğünüz mal arkadaşlar çelik malıdır. Saten alçıcıların kullandığı çelik malıdır. Bu alçı malasının, çelik malının 30 santim, 25 santim, 20 santim gibi ebatları vardır. Elimdeki benim 35 santimlik biraz büyük. Siz nalburlardan daha küçüğünü temin edebilirsiniz. Daha kolunuz az yorulur. Bu elimdeki biraz da hacimden dolayı büyük. Arkadaşlar böyle gelişmiş hareketlerle şeklimizi veriyoruz. Yüzeye çektiğimiz malzemenin üzerine bozuk karışık asimetrik şekiller veriyoruz. Dekorasyonumuzu bu şekilde ayırdım. Güzel bir dekor çıkacak sonunda. Çok güzel gözüküyor ama bitmiş halde çok hoş bir görüntü sağlıyor. TV ünitesine, kuaför salonlarına veyahut da mağazalara çok güzel bir efekt olabilir. Evlerinizin ünite arkasında güzel bir çalışma olarak yapılabilir veya yaptırılabilir. Beni arkadaşlar seyreden tabi dostlarımız çeşitli gruplara mensup ustalar da seyrediyor. Normal ev hanımları ve normal arkadaşlarımız da seyrediyor. Tabi öğretici de olmasını istiyorum. Bilmeyen arkadaşlara biraz fikir vermek açısından böyle anlatımlarda yapıyorum. Usta arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Onlar tabi daha iyisini bilirler muhakkak. Sözümüz bilmeyenlere veya da daha farklı nasıl yaptığımı merak eden arkadaşlarıma sözümüz. Onlar için anlatıyorum. Arkadaşlar şeklimiz bu şekilde oluştu. Büyük duvara da olsa aynı şekilde çalışma yapacaksınız arkadaşlar. Ben küçük alçıpan plakasının üzerine çalışma yaptım. Sizlere görüntüyü göstermek için. Küçük bir parçaya da başka bir çalışma yapacağım. Bir videonun içinde iki farklı çalışma olacak arkadaşlar. Buna da gene aynı şekilde sürüyorum malzememi. Aynı malzemeyi. Saten alçının içine bir miktar beyaz çimento attım. Daha çabuk priz alsın, sertleşsin diye dekorasyonumuz. Bunu parmakla arkadaşlar 4 parmağımı kullanarak şekil vereceğim. Sizler de o şekilde bu çalışmayı da yapabilirsiniz. Size farklı bir fikir olsun diye bu çalışmayı da sunuyorum sizlere, beğeninize.
Yeni bu işe başlayan arkadaşlar, yapmak isteyen arkadaşlar, dekorasyona gönül vermek veyahut da dekorasyondan para kazanmak isteyen arkadaşlar, benim yaptığım gibi alçıpan plakaların üzerine veyahut da boş duvarlara çalışmalar yapsınlar, tavsiyem. Ellerindeki acemilik gitsin. Bir mal atmanın da arkadaşlar bir zaman gerektiriyor. Burada gördüğünüz gibi kolay olmuyor, yani ben de yıllarımı verdim. Ustalık kolay elde edilen bir şey değil. Zamanla oluşuyor. Yeteneğiniz varsa muhakkak siz de çok iyi usta olabilirsiniz. Yetenek yoksa zaten yapacak bir şey yok. Zorlamanın bir anlamı yok. Olmuyorsa olmuyordur. İçinizden geliyor ve elinizde yetiyorsa çok güzel işler çıkartabilirsiniz. Kendinize güvenin. Beni tanıyan arkadaşlara biliyorlar. Hep aynı nasihatı söylüyorum. Cesaretli olun. Yapamam diye endişe etmeyin. Arkadaşlar gönlünüz istiyorsa, bu yolda bir şeyler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Başka işler yapıp bu işi yanında hobi olarak da yapabilirsiniz. Parmağımız arkadaşlar şekillerimizi yukarıdan aşağı dalgalı şekilde yaptım. Şimdi sağdan sola doğru aynı şekilde yine yapacağım. Siz bu şekilde bırakabilirsiniz. Daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bu işin sınırı yok arkadaşlar. İstediğiniz şekil çıkartabilirsiniz. Hatta iyi el beceriniz varsa gül şekilleri, lale şekilleri de çıkartabilirsiniz parmaklarınızla. Kurur. Akabinde az zımparalayıp üzerine boyamızı yaparsınız. Çok güzel efektler çıkacaktır. Malzememiz yaklaşık 4-5 saatte kuruyor. Bir gün yapıp diğer günde boya yapabilirsiniz. Rüzgarın esmesine, güneşin olup olmamasına bağlı olarak malzemenin kuruma süresi değişir. İşte kattığınız beyaz çimento miktarına ve normal çimento miktarına göre arkadaşlar malzemenizin donma süresi değişir. Alçıyla çalışacaksınız. Alçının içine karton perat satarak hızlı kurumasını sağlayabilirsiniz belli oranda. Karton peratısı yaklaşık 4 dakikada kuruyan malzemedir. Zaten alçının kuruma süresi, el sürme süresi diyelim 40 dakika 1 saattir. Kuruma süresi 4-5 saati bulur en az. Malzememiz kurudu. Şimdi ben dediğiniz daha önceki videoda görmüştünüz, anlatmıştım. Siyah bitim zift su yalıtım malzemesi anlamında malzemeyi kullanıyorum. Siyah boya yerine. Siz siyah boya kullanabilirsiniz. Siyah boya biraz daha pahalı malzeme. De çok siyah oluyor. Ben bu malzemeyi kullanıyorum. Bitim zifti kullanıyorum. Su yalıtım malzemesini. Bunu su yalıtım malzemelerinden, yapı marketlerinden temin edebilirsiniz. Bu malzeme iki türlüdür. Solvent bazlısı ve su bazlısı vardır. Ben su bazlı olanını kullanıyorum. Hem fırçayı temizlemesi kolay, hem kokusu yok. Solvent fazla olan tiner kokar, ağırdır kokusu. Bir de fırçayı da yapış yapar. Bir daha fırça kullanılamaz hale gelir. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Siyah boya da kullanabilirsiniz. İç cephede yapacaksınız. İç cephe plastik boya siyah kullanabilirsiniz veya da farklı renk. Dış cephede kullanacaksınız arkadaşlar. Çeşitli dekorasyon dış cephede yapacaksınız. Dış cephe boyası kullanın. Altına muhakkak astar sürün. Dış cephe boyasının altına. Bu malzemenin altına astar gerekmiyor ekstradan. Çünkü tutunabilen malzeme bu her zemine. Ama boyalar altına astar ister. Kabarmasın diye uzun vadede. Arkadaşlar böyle anlatımlarla size faydalı olmaya çalışıyorum. Bilginize bilgi katmak amacıyla. Sizlerden de yorumlar bekliyorum videoların altına. İyi veya kötü. Benim muhakkak bilmediğim, sizin bildiğiniz şeyler de vardır. Ben de sizin bilgilerinizden faydalanabilirim. Bizden bu kanalı kurma amacımız etkileşim yapmaktı. Siz değerli dostlarımla. Farklı illerde, ilçelerde, ülkelerde olan dostlarımızla fikir alışverişi, bilgi alışverişi sağlamakta amacım. Farklı dostlar edinmekte. Sağ olun, beni takip ediyorsunuz. Büyük bir aile olduk sayenizde. Gelişiyoruz günden güne. Birbirimizi tanımayan insanlar tanışmış olduk. Göremesek de görüşmek de nasip olur inşallah. Nasıl olursa yazabilirsiniz. Ben Bursa İnegöl'deyim. Alttan yazıp sizi bir mesaj açabiliriz. Misafir edebilirim. Burada bir dostumuz olduğunu unutmayın İnegöl'de. Ben de nasıl olursa sizlerin ziyaretinize gelebilirim. Öyle yolum düşerse diğer memleketlere, illere.
Evet arkadaşlar, bu çalışmamızda bu şekilde fırçayla yapıyorum ben. Çalışmamız yüzey 3 boyutlu olduğu için girintin çıkıntılı burada rulo istemeyecektir. Geniş bir fırçayla, kestirme fırçayla malzememizi sürüyoruz. Gördüğünüz gibi bu siyah boya gibi değil bu sürdüğüm malzeme. Altta eskitme bir şekilde görüntüyü veriyor. Sanki yanmış bir görüntü veriyor. Ben bunu siyah boyaya tercih ediyorum sürdüğüm malzemeyi. Hem ambalaj itibariyle daha ucuz boyadan, hem daha eskitme bir görüntü veriyor. Çabuk da kuruyor. Sizler de temin edebilirsiniz yapı marketlerden, nalburlardan, hırdavatçılardan. Bulunduğunuz bölgede artık kim satar bilmiyorum. Ben İnegöl'de satışını yapıyorum. Aynı zamanda uygulamasını yapıyorum. Dediğim gibi sürdüğüm malzeme normalde temellerde yalıtım amacıyla, su yalıtım amacıyla kullanılır. Evet, malzememiz kurudu. Şimdi üzerine altın varak ben tercih ettim bu son kat uygulamasında. Siz farklı tercihler yapabilirsiniz. Üzerine sünger rulo arkadaşlar uygulamamı yapacağım. Sizlere de tavsiyem o şekilde. Küçük parmak rulo ile uygulama yapabilirsiniz. Malzemenin fazlasını alın birazcık, benim yaptığım gibi. Yüzeye tam anlamıyla bulaşık değmesin. Malzeme sünger normal emsin, o şekilde sürün. Direktman boyadan bandırdığınız gibi sürerseniz çok boya bir anda bir yere sürebilecektir. Orada da dengesizlik oluşur. Malzemenin fazlasını aldırın. Ondan sonra uygulamanızı bu şekilde yürütün. Güzel bir efekt çıkıyor arkadaşlar. Bunu başka şekilde de uygulayabilirsiniz. Taraftar renklerde de yapılabilir bu çalışma. Zemin siyah aynı şekilde bırakıp üzerine beyaz boyayla tatlı set fazla bastırmadan ruloyu tabi bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen alttaki rengi örtmemelisiniz. Alttaki renk de arkadan sırıtmalı. Siyah beyaz olabilir. Alt zemini lacivert yapıp üzerine arkadaşlar altın varağı sürebiliriz. Sarı lacivert renk oluşur. Taraftar renk oluşur. Altı koyu kırmızı yapıp üzerine altın varağı sürebiliriz. Dolayısıyla gene sarı kırmızı bir renk çıkabilir. Güzel bir dekorasyon çıkar. Diğer renklerde bordo mavi şeklinde olarak da bulunduğumuz şehrin taraftar renkleri yapılabilir. Zemini koyu renkli arkadaşlar her zaman yapın. Üstüne açık rengi uygulamasını yapın. Çünkü açık rengi alta vurursanız, koyu renk üstteki vurursanız alttaki rengi kapatacaktır. Koyu renkler alttan bir şekilde sırıtıyor. Üzerine her zaman açık rengi sona bırakın. Bu şekilde güzel bir dekorasyon olduğunu düşünüyorum. Diğer videoların yanında bu da olmuş olsun. Bu da bir dekorasyon örneği arkadaşlar. Dekorasyon dünyası geniş. Çok hoş bir efekt çıktı. Süngeri fazla bastırmadan boyanızı yapın. Alttaki koyu rengi örtmemeliyiz tam anlamıyla. Evet, şimdi diğer çalışmamızı boyayacağız. Burada gördüğünüz gibi çok hoş bir efekt çıktı. Parmak dekorasyon. Arkadaşlar parmak yordamıyla farklı dekorasyonlar yapabiliriz. El becerinize göre değişik desenler çıkartabilirsiniz. Hayal gücüyle alakalı tamamen. Genelde sık sorulan sorular, hangi malzemeyi kullanıyorsunuz, usta oluyor. Alçıyla yapacaksam arkadaşlar, alçıyla yapacaksam saten alçı veya terzi alçısını tercih ediyorum. Bu malzemeler esnek malzemeler, çalışmaya müsait malzemeler üzerinde ve pürüzsüz. Güzel oluyor. Yalnız kusuru nedir? Kusuru nemli ortama sürülemez malzemeler. Bir duvarda nem varsa, rutubet varsa bu alçıyı duvara uygulayamazsınız. Kabarır. Alçı suyu sevmez. Nemli yerlerde kabarma yapar. Evlerinizde dahi nemli duvarlar varsa orada alçıyla tamirat yapmayın. Bu tür duvarlara beyaz fayans çimentosu veya gri fayans çimentosu, içine beyaz çimento veya da gri çimento atarak çimento bazlı bir çalışma yapabilirsiniz.
Dış cephelerde veya sert doku olmasını istediğiniz yüzeylerde fayans çimantosuyla çalışma yapın. Fayans çimantoları iki türlüdür. Beyaz fayans çimantosu ve gri fayans çimantosu olmak kaydıyla. Dış cephelerde beyaz fayans çimantosuyla şekiller yapabilirsiniz. Evinin dış cephesinde taş dokusu veya herhangi dokular, başka dokular çıkartabilirsiniz.